Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda bebek battaniyesi, yatak örtüsü, masa örtüsü ya da çanta projelerinizde kullanabileceğiniz tığ işi mozaik desenli kare motif yapılışını anlatacağım. Umarım sizler için faydalı bir video olur. Anlatımını yapacağım. Kare motif desenini istediğiniz sıra sayısı kadar büyütebilir ya da sıra sayısını azaltarak kare motifi küçültebilirsiniz. Yine dilediğiniz renk kombinelerini uyarlayabilirsiniz arkadaşlar. Yapacağımız motifin genişliği yaklaşık 11,5 santimetre ve motifin yapılışında elimde parça ipleri kullandım. Kullanacağım iplerin markası Himalaya Himagurumi koton ipliklerdir. Tığ numarası olarak ise 2,5 milimetre ile motifi öreceğiz. Desteğinizi göstermek adına kanalıma abone olarak videomu beğendiyseniz haydi vakit kaybetmeden motifin yapılışına başlayalım. Motifin yapılışına sihirli halka yaparak başlayalım. 3 zincir, halkanın içerisine 2 ikili trabzan yapalım. 2 zincir, halkanın içerisine 3 ikili trabzan, 2 zincir, halkanın içerisine 3 trabzan, 2 zincir ve halkanın içerisine son kez 3 tane ikili trabzan yapalım. Sihirli halkanın ipini sıkıştıralım. 2 zincir. İlk yapmış olduğumuz zincirin tepesine kayma dikişi yapalım ve bir zincir yaptıktan sonra ipi keserek ikinci renk ile devam edelim. Yapmış olduğumuz herhangi bir iki zincir boşluğunun içerisinden ipi sabitleyelim. Üç zincir, aynı boşluğun içerisine ikili trabzan, 2 zincir, 2 tane ikili trabzan yapalım. Alttaki 3 trabzanın tepesine yan yana 3 tane ikili trabzan. Ve sıra sonuna kadar alt sırada yapmış olduğumuz zincir boşluklarına köşe oluşturacağımız için 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan, alttaki 3 trabzanın tepesine de yan yana 3 tane ikili trabzan yaparak devam edeceğiz. Sıranın sonuna geldiğimiz zaman ilk zincirin tepesine kayma dikişi yapalım ve bir zincir yaptıktan sonra ipi keserek üçüncü renk ile devam edelim. Herhangi bir köşeden ipi sabitleyelim ve alt sıradaki işlemi tekrar ederek 3 zincirden sonra aynı boşluğun içerisine ikili trabzan, 2 zincir, 2 tane ikili trabzan yapalım. Sonraki köşeye gelene kadar alttaki trabzanların tepesine yan yana ikili trabzan yapalım.
Köşeye 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan. Sonraki köşeye gelene kadar alttaki trabzanların tepesine ikili trabzan yaparak sıra sonuna kadar devam edelim ve tüm köşelerde de 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan yapalım. Sıranın sonuna geldiğimiz zaman ilk zincirin tepesine kayma dikişi yapalım ve bir zincir yaptıktan sonra ipi keserek koyu yeşil renk ile devam edelim. Ve herhangi bir köşeden ipi sabitleyerek önce 2 tane sık iğne yapalım. 2 zincir, aynı boşluğun içerisine 2 tane sık iğne. Yan yana 2 tane sık iğne yapalım. Tığın başını 2 kez dolayalım. İkinci sırada yapmış olduğumuz açık yeşil renkli birinci trabzanın önünden ilmek yükselterek ikili trabzan yapalım. Arkadan bir boşluk atlayalım. Sık iğne. Yeşil renkli trabzandan bir tanesini atlayalım. Sonraki trabzanın önünden üçlü trabzan. Arkadan bir ilmek atlayalım. Sık iğne. Yeşil renkli trabzandan bir tanesini atlayalım. Üçlü trabzan. Arkadan bir boşluk atlayalım. Sık iğne. Ve yeşil renkli son trabzanın önünden üçlü trabzan yapalım. Arkadan bir boşluk atlayalım. Yan yana 2 tane sık iğne yapalım. Ve birinci kenarda yapmış olduğumuz bu işlemi tüm kenarlarda tekrar edeceğiz. Köşeden sonra 2 sık iğne ile üçlü trabzanlara başladık. Ve kenarın sonunda üçlü trabzandan sonra da 2 tane sık iğne yapmış olduk. Tüm köşelerde 2 sık iğne, 2 zincir, 2 sık iğne yapacağız. Ve kenarda bulunan trabzanlardan 2 tanesinin tepesine 2 sık iğne yaptıktan sonra buradaki desenleri tekrar edelim. Son üçlü trabzanı yaptıktan sonra 2 tane sık iğne yapalım ve köşeyi oluşturarak 2 sık iğne, 2 zincir, 2 sık iğneden sonra sıra sonuna kadar devam edelim. Sıranın sonuna geldiğimiz zaman yan yana 2 tane sık iğne yapalım ve ilk yapmış olduğumuz sık iğnenin tepesine kayma dikişi yaparak sırayı tamamlayalım. Bir zincirden sonra ipi keserek açık pembe renk ile devam edelim. Köşelerde yapmış olduğumuz herhangi bir 2 zincir boşluğundan ipi sabitleyelim. 3 zincir, aynı boşluğun içerisine ikili trabzan, 2 zincir, 2 tane ikili trabzan yapalım. Ve sonraki köşeye gelene kadar alttaki hiçbir sık iğneyi atlamadan yan yana tüm sık iğnelerin tepesine ikili trabzan yapalım.
Köşeye 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan yapalım. Sonraki köşeye gelene kadar alttaki tüm sık iğnelerin tepesine ikili trabzan yaparak sıra sonuna kadar devam edelim. Alt sıradaki tüm köşelere de 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan yapalım. Sıranın sonuna geldiğimiz zaman ilk zincirin tepesine kayma dikişi yapalım. Bir zincir yaptıktan sonra ipi keserek ikinci sıradaki açık yeşil renk ile devam edeceğiz. Burada 1, 2, 3, 4. sırada yapmış olduğumuz koyu yeşil renk sırasını tekrar edeceğiz arkadaşlar. Ve 5. sıradan sonra 2 sırada bir desen kendisini tekrar edecek. Sıranın bir tanesinde tamamen trabzanlar yaparken diğer sırada sık iğne ve üçlü trabzanları yaparak deseni yukarıya doğru yükseltmeye devam edeceğiz. Şimdi köşe noktasından ipi sabitleyerek 2 sık iğne, 2 zincir, 2 sık iğne yapalım. Bakın burada yeşil renk sırasında köşe zincirinden sonra yan yana toplam 4 tane sık iğne yapmıştık. Şimdi ise yan yana buradaki zincirden sonra 8 tane sık iğne yapmamız gerekiyor. 2 tanesini yaptık. 6 tane daha yan yana sık iğne yapalım. Alttaki trabzanların tepesine. Toplam yan yana 8 tane sık iğneyi yaptıktan sonra koyu yeşil renk ile yapmış olduğumuz üçlü trabzanın ön tarafından ilmek yükselterek üçlü trabzan yapacağız. Arkadan bir ilmek atlayalım. Sık iğne. Bu kez altta yapmış olduğumuz üçlü trabzanların ön ve ortalarından ilmek kaldırarak üçlü trabzan yapacağız. Ve diğer işlemleri aynı şekilde bir ilmek atlayarak sık iğne şeklinde devam edeceğiz. Son üçlü trabzanı da yaptıktan sonra bir boşluk atlayalım ve köşede dahil olmak üzere yan yana 8 tane sık iğne yapalım. Altıncı sık iğneyi yaptım. Köşeye 2 tane daha yaptığımız zaman toplam 8'e tamamlamış olduk. Ve tüm köşelerde 2 sık iğne, 2 zincir, 2 sık iğne yapmayı unutmayalım. Tekrar yan yana buradaki işlemleri tekrar ederek sıra sonuna kadar yapmaya devam edelim. Açık yeşil renk sırasının sonuna geldiğim zaman ilk ilmeğin tepesine kayma dikişini yaptım ve bir zincir yaptıktan sonra ipi kestim arkadaşlar. Şimdi bir sıra arada beyaz renk kullanacağım. Ve açık pembe renk sırasını tekrar edeceğiz. Yapmış olduğumuz herhangi bir ilmeğin tepesinden ya da köşe zincir boşluğundan ipi sabitleyebilirsiniz. Pembe renk sırasında köşeye 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan yaparak başlamıştık. Bu sırada ise herhangi bir trabzan tepesinden de ipi sabitleyebilirsiniz ve 3 zincir yaptıktan sonra alt sıradaki hiçbir ilmeği atlamadan sonraki köşeye gelene kadar tüm ilmeklerin tepesine ikili trabzan yapalım.
Köşedeki yapmış olduğumuz 2 zincir boşluklarına 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan, tüm kenarlarda bulunan ilmeklerin tepesine de yan yana ikili trabzan yaparak bu sırayı da tamamlayalım. Sıranın sonuna geldiğim zaman ilk zincirin tepesine kayma dikişi yaptım ve bir zincir yaptıktan sonra ipi kestim arkadaşlar. Daha küçük bir kare motif istiyor iseniz beyaz renk sırasını tamamladıktan sonra kare motifinizi bitirebilirsiniz. Motifi yükseltmek isterseniz de burada yapmış olduğumuz yeşil ve beyaz sırasını tekrar ederek motifi bitirebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi burada yapmış olduğumuz açık yeşil renk sırasını tamamen tekrar edeceğiz. Sadece üçlü trabzanlardan önce ve üçlü trabzanlardan sonraki sık iğne sayısında artış olacak. Şimdi koyu yeşil renk ile bir sıra daha burayı gösterelim. Şöyle köşeden ipi sabitleyerek 2 sık iğne, 2 zincir, 2 sık iğne yapalım. Ve burada yapmış olduğumuz birinci sık iğne sırasında köşe zincirinden sonra toplam 4 tane sık iğne yaptık. Açık yeşil renk sık iğne sırasında köşe zincirinden sonra toplam 8 tane sık iğne yaptık. Şimdi koyu yeşil renk sırasında ise zincirden sonra yan yana toplam 12 tane sık iğne yapacağız arkadaşlar. Yani her sık iğne sırasında 4 tane sık iğne artırarak desen yukarıya doğru yükselecek. Bakın 4 sık iğne, 8 sık iğne, şimdi de 12 tane sık iğne yapacağız. Zincirden sonra 2 tane sık iğneyi yaptık. Şimdi yan yana 10 tane daha sık iğne yapalım ve daha sonra üçlü trabzan desenlerine başlayacağız. Bakın 10 tane sık iğneyi yaptım. Üçlü trabzanın tepesindeki ikili trabzana gelmeden önce son sık iğneyi daima her sırada yapacağız. Yani sık iğne sırasında yapacağız. Ve şimdi üçlü trabzanların ön taraflarından ilmek çıkartarak üçlü trabzan yapalım. Ve bu noktada yapmış olduğumuz işlemlerin aynısını tekrar edelim. Her üçlü trabzanı yaptıktan sonra arkadan bir ilmek atlayarak sık iğne yapmayı unutmayalım. Son üçlü trabzanı yaptıktan sonra bir boşluk atlayalım ve köşeye kadar yan yana 12 tane sık iğne yapalım. Köşedeki 2 sık iğne de dahil. Tüm köşelere 2 sık iğne, 2 zincir, 2 sık iğne yapacağız ve diğer kenarda da buradaki kenarlarda bulunan özellikle sık iğne sayılarına dikkat ederek sıra sonuna kadar devam edelim. Sıranın sonuna geldiğimiz zaman ilk zincirin tepesine kayma dikişi yaparak ipi keselim arkadaşlar. Ve burada son sırada da zaten alt sıradaki tüm ilmeklerin tepesine ikili trabzan yaparak sıramızı bu şekilde tamamlamış olacağız. Bu videoda anlatacaklarım bunlardan ibaretti. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sonraki eğitim videosunda görüşene dek lütfen kanalıma abone olarak videomu beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın.